Merhaba arkadaşlar. Dilin kökeni ve evrimi ile ilgili çektiğim videolarda sık sık Darwin'in evrim teorisinden söz ettiğimi biliyorsunuz. Dolayısıyla Darwin'in evrim teorisi hakkında birkaç video çekmek zorunlu oldu. Çünkü bana gelen bazı sorularda sürekli olarak niye oraya referans yaptım ve onun bir doğru olduğunu nereden bildiğim yönünde sorular geliyordu. Dolayısıyla bu videoda Darwinci evrim teorisinin neden dünyadaki biyolojiyle ve ona yakın bilimlerle ilgili bilim insanlarının tartışmaksızın Darwinci evrim teorisine bağlı kaldıklarını ve onu geçerli saydıklarını, kanıtlarını ortaya koymaya çalışacağım. Kuşkusuz benim burada ortaya koyacağım kanıtlar bazı insanları ikna etmeyecektir. Çünkü Darwinci evrim teorisine karşı gelenlerin bir kısmı bunu yalnızca inançları nedeniyle yapıyorlar. İnançları nedeniyle Darwinci evrim teorisine karşı olan insanların zaten akıl ve mantık gözleri kapalı olduğu için bu konuda ne söylenirse söylensin onları etkilemeyecektir. Zaten benim de bu videolarda bu inançları ikna etme gibi bir derdim ve çabam yok. Herkesin inancı kendine, herkesin inancına saygım var. Fakat Darwinci evrim teorisinin inancın dışında bilimsel ilke ve kurallarla ele alınması gerekiyor. Bu konuda Darwinci evrim teorisine karşı çıkanların bir kısmı bizim mevcut yetersiz eğitim sistemimizle yetişmiş olmalarının büyük rolü var. Yani eleştirel ve sorgulayıcı bir eğitim sisteminden geçmedikleri, ezberci, sınava odaklı ve dogmatik bir eğitim sisteminden geçtikleri için ayrıntılı bir eleştirme, sorgulama sürecinden geçmiyorlar ve bu tür yetenekleri kazanamadıkları için de Darwinci evrim teorisini kolaylıkla bir kalemde silebiliyorlar. Örneğin mitokondriyal DNA'nın ne olduğunu, hücre içindeki mitokondrinin hangi evrimsel süreçten geçerek hücre içerisinde bir organele dönüştüğünü, mitokondriyal DNA'nın yalnızca anneden çocuğa geçtiğini bilmeyen bir insana ya da radyoaktif özelliklerden kaynaklanarak tarihleme yapılan bilimsel yöntemleri bilmeden, örneğin bir atomun iç yapısını, nötronu, protonu, elektronu, bir atomun izotoplarını ve bunların özelliklerini bilmeden radyoaktif ömürlenme dediğimiz, yani radyoaktif yarılanmayla tarih belirlenme gibi yöntemlerden haberi olmayan bir insanın örneğin bulunan herhangi bir taşı, bir fosili ya da herhangi bir şeyin tarihinin işte atıyorum 450 ile 400 milyon yıl arasında olduğunu söyleyenlere hemen dudak bükerek ya taşın tarihini de nereden biliyorsun amma da atıyorsunuz demesi gibi ya da işte genetik bir tahlilden sonra işte belli toplulukların akraba olup olmadıklarını, ne kadar önce ortak atalarının olduğunu söyleyen mitokondriyal DNA ile yapılan tarihlemelere dudak bükenleri, dolayısıyla bu tip insanlarla bu konuları tartışamazsınız. Yani onlar örneğin bunlara inanmayacaktır. Nereden biliyorsun? Nereden onu şey yapıyorsun? Dediği noktada zaten tartışma bitiyor. Bir diğer sorun, evrimle ilgili bilgileri kulaktan dolma, konunun hakimi olmayan, yani yarım bilgilerle anlatanlardan dinlemiş olanlar. Evrimi anlatmaya çalışanları dinledikten sonra onlara sorduğu sorulara tutarlı ve ikna edici yanıtlar alamayınca hızlı bir şekilde evrim teorisinden soğuyan insanlar da olabiliyor. Bunun dışında konuya eğilecek vakti olmadığı için, merakı olmadığı için konuyu ayrıntılı bir şekilde araştırmayan kişilerin de evrim teorisi hakkında eksik ve
yarım bilgileri olabiliyor. Dolayısıyla ben sözü fazla uzatmadan hızlı biçimde Darwinci evrim teorisini neden bilimsel bir teori olarak kabul ettiğimi ve bunun kanıtlarını ortaya koymaya çalışacağım. Bu konuyla ilgili Darwinci evrim teorisini konusunda birçok kaynak var. Bu kaynakları her tarafta bulabilirsiniz. Bu konuda yayınlanmış çok değerli kitaplar da var. Bu kitaplardan isteyenler gerekli bilgileri zaten edinecektir. Dolayısıyla ben Darwinci evrim teorisinin ne olup olmadığını burada uzun uzun anlatmayacağım. Yalnızca şunu söyleyeceğim. Darwin'in zaten teorisi basit ve yalın haliyle ifade edildiğinde çok karmaşık değil. Darwin şunu diyor. Bir popülasyonda yani bir canlı topluluğunda doğan her bireyler birbirinden farklı olur. Değişik olurlar. Bunların değişik olanların bu değişiklikler eğer yaşam mücadelesi içerisinde onlara bir avantaj sağlıyorsa bu değişmiş özellikler yavrularına da geçer. Böylece bir doğal seçilim süreci işlemeye başlar ve bu sürecin sonunda önceki kendi ebeveynlerinden farklı olan yavruların üreme başarısı artar ve sonuçta türleşme ortaya çıkar. Darwin'in evrim teorisi ilk çıktığında bu kadar basit ve yalındı. Şimdi bu teori aslında içinde 4-5 tane farklı teoriyi de barındırıyor. Bunlar örneğin canlılığın evriminde türleşmenin sürekli olduğunu, sürekli olarak bir türleşme eğilimi ve türlerin çoğalmasının görüldüğünü, bu birinci teori. İkincisi, bütün canlıların mantıken türleşme bir önceki ata formlardan gelişerek olduğuna göre onların da köken aldıkları daha eski ata formlar var. Böyle geriye doğru gittiğimiz zaman canlılığın ister istemez ortak bir atasının olması gerektiği sonucuna varıyor Darwin. Nitekim evrimle ilgili değişik diyagramları ve şekilleri gördüğünüz zaman ki en klasik olanı da bir ağaç şeklidir. Biliyorsunuz bir yerden çıkmış ağaç gövdesi, sonra dallar çatallandıkça daha farklı değişik türlere, cinslere, aleme, şubelere ayrılıyor. Dolayısıyla Darwin'in ikinci teorisi bütün canlıların ortak bir kökenden geldikleridir. Üçüncüsü bu türleşmenin olması, yeni canlı türlerin ortaya çıkması ve değişimin görülmesi Darwin'e göre ani sıçramalarla ya da birdenbire beklenmedik sürpriz bir gelişmelerle olmaz. Bu her zaman aşama aşama, yavaş yavaş, kerte kerte uzun bir sürece yayılan basit dönüşümlerle gerçekleşir. Burası çok önemli. Çünkü başka yine evrimi savunan kuramcıların söylediklerine göre bunlar bu şekilde olduğunu söyleyenler de var. Ama Darwin'inki aşama aşama sıçramalara izin vermeyen küçük değişimlerle türleşmenin olduğu. Darwin'in dördüncü teorisi de bu sürecin doğal seçilim dediğimiz en uygunlarının yaşamlarını sürdürebildikleri bir ayıklama seçme süreciyle gerçekleşti. Dolayısıyla Darwinci evrim teorisinin kanıtlarını bu dört teori ışığında ele alacağım. Şimdi bu kanıtların bir kısmı zaten Darwin'in kendisi tarafından ortaya konmuştu ya da ondan önceki bilim insanlarının araştırmacılığını yaptıkları çalışmalarla bunların ipuçları ortaya konmuştu. Darwin bunlardan yararlanarak zaten kendi teorisini ortaya koydu. Ama Darwin'den sonra biyolojide olağanüstü gelişmeler oldu. Genetik ortaya çıktı, daha sonra moleküler biyoloji ortaya çıktı. Ondan sonra genomla ilgili çalışmalar. Kısacası çok ayrıntılı yeni bilimsel disiplinler çıktığı için yeni kanıtlar da ortaya çıktı.
Tabii Darwin'in bunlardan haberi yoktu. Şimdi benim burada anlatacağım kanıtlar değişik bilimsel disiplinlere göre anlatacağım. Birincisi paleontolojik kanıt. Şimdi paleontoloji, paleo eski Yunanca eski demek. Onto varlık demek. Loji de bilim, bilgi. Dolayısıyla eski varlıklar bilimi ya da eski canlıların araştırılması anlamına geliyor. Ve paleontolojinin en önemli çalışma materyali, aracı bildiğiniz gibi fosiller. Yani fosillerden yola çıkarak paleontologlar canlıların özelliklerini bize anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi paleontolojinin temel çalışma malzemesi olan fosiller bildiğiniz gibi yer altında genellikle çıkıyor. Çünkü bir canlı yaşamını yitirdiğinde uygun koşullarda toprak altında kalmışsa, yani havayla teması kesilmişse, belli bir maddelerin arasına, örneğin taşların arasına ya da başka şeylerin arasına sıkışmışsa onun fosili milyonlarca yıl kalabiliyor. Şimdi bu fosil kayıtlarına bakıldığında şu görülüyor. Darwin'in ortak köken ağacında ortaya konulan canlıların gelişme şekline baktığımız zaman herhangi bir bölgede bir fosil bulunduğu zaman jeolojik olarak önce bu fosilin hangi katmanda olduğuna bakılıyor. Bu katmana uygun olarak Darwinci evrim ağacına bakıldığı zaman orada bulunabilecek hayvanların ya da canlıların neler olduğu 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani atıyorum, örneğin herhangi bir kemik bulduk. Bu kemik yaklaşık olarak 100 milyon yıllık bir tabakanın içerisinde bulunduysa buradan biz şu sonuca çıkarıyoruz. Diyoruz ki bu 100-150 milyonluk bir tabaka olsun. Burada biz örneğin dinozor kemiği bulabiliriz. Ama bir memeli kemiği bulamayız. Çünkü memelilerin ortaya çıkma tarihi yaklaşık 60 milyon. 60-65 milyon. 60-65 milyondan önceki döneme ait tabakalar içerisinde bir memeli bulmamız olanaksızdır. Peki 60 milyon yıl önceki bir tabakada memelilerin ortak atalarının izlerini bulabiliriz. Ama örneğin zürafanın kemiğini de bulamayız. Neden? Çünkü zürafalar da 30 milyon yıldan sonra başladı evrimleşmeye. Yani ayrı bir tür olarak. Dolayısıyla 30 ile 60 milyon yıllık tabakalar arasında memelilerin atalarını ve değişik memelilerin kemiklerini bulabiliriz. Ama zürafalarınkini bulamayız. Şimdi bu kabaca anlattığım olay dünyanın dört bir yanında bulunan milyonlarca fosilin değerlendirilmesi, tarihlendirilmesi ve etiketlenmesi çalışmaları içerisinde milyonlarca kez tekrar edildi. Ve şimdiye kadar Darwinci Darwinci teorinin öngördüğü biçimde olması gereken yerin dışında bulunan hiçbir fosil kanıt ortaya çıkmadı. Darwinci evrim teorisinin en somut kanıtlarından birisi budur. Yani örneğin bir gün birisi çıkıp bize şöyle bir örnek gösterse, atıyorum işte insanın ataları şempanzelerden ayrılması 10 milyon, 15 milyon yıl önceye kadar gidiyor. Şimdi insanımsı türler dediğimiz türlerden herhangi birisinin kemiklerinin 10-15 milyon yıl önceye ait bir tabakada bulunması demek, Darwinci teorinin çökmesi demektir. Benzer biçimde bütün bulunmuş fosiller Darwinci teorinin öngördüğü zaman ölçeğinde nerede yer alıyorlarsa
o tabakalardan bulunmuşlardır. Bu paleontolojinin Darwinci teorinin doğruluğuna ilişkin ortaya koyduğu en tartışılmaz kanıtlardan birisidir. İkinci kanıtımız embriyolojiden geliyor. Bununla ilgili çalışmalar da Darwin'den çok önce belli bir noktaya gelmişti. Hatta embriyolojinin kurucularından biri olan Ernst Karl von Bayer'in ilginç bir deneyimi oldu. Yani her embriyolog gibi von Bayer de değişik canlıların embriyolarını alıp belli sterilizasyonlardan geçirdikten sonra şişelere koyuyordu ve bunu laboratuvarında düzgün bir şekilde etiketliyordu. Fakat bu yıllara yayılan çalışmaları sırasında bir bölümün etiketlemesini von Bayer unutmuş. Dolayısıyla elinde bir sürü şişe var. Şişelerin içerisinde yeni döllenmiş, yani erkek spermi ve kadın yumurtasının birleşmesinden oluşmuş zigot dediğimiz oluşumun gelişmesiyle oluşmuş embriyolar var. Bu embriyolara baktığında kafası karışıyor. Çünkü etiket koymadığı için hangi şişede hangi canlının embriyosunun olduğunu anlayamıyor. Bunları çözmek için epey bir uğraşıyor. Fakat uğraştığı zaman şunu fark ediyor. Yani embriyonun ilk aşamalarında hemen hemen çok geniş bir ölçekteki canlıların özellikleri hemen hemen aynı. Yani bu embriyoloji ile ilgili bir araştırma yaptığınızda değişik canlıların embriyolarının karşılaştırmalı görüntülerini istediğiniz zaman görebilirsiniz. Bunları da göreceksiniz. Yani örneğin bir balık, kurbağa, kaplumbağa, kedi, tavşan, insan embriyolarına baktığımız zaman bunların ilk aşamada birbirlerine çok benzediklerini, ancak ilerleyen dönemde bir takım türlerine özgü özelliklerin ortaya çıktığı görülüyor. Şimdi bu durum daha sonra embriyolojik olarak bütün canlıların yaşama ilk anda belli bir biçimde başladıklarını, özelleşmiş organların ve yapıların daha sonra o canlı türünün kendi genetik koduna göre zamanla oluştuğunu gösteriyor. Bu da çok ilginç bir kanıt oluşturuyor. Şimdi bu kanıtın bir diğer önemli ayağı da şu: yinelemeli oluşum dediğimiz rekapitülasyon sürecinde canlının embriyonunda ilginç gelişmeler olur. Yani örneğin şöyle, balina embriyonun belli bir döneminde dişleri ortaya çıkar. Daha sonra bu dişler ortadan kaybolur. Oysa ki biz biliyoruz, yetişkin balinalarda diş yoktur, biliyorsunuz. Onlar bir ızgara gibi bir ağızlarında bir şeyler var. Sadece planktonları yiyerek yaşıyor balinalar. Dolayısıyla balinalarda diş yok. Ama balina yavrularının embriyoları belli bir dönemde dişleniyorlar. Daha sonra bu dişler ortadan çıkıyor. Aynı şey insanlarda da var. İnsan bebeğinin ilk gelişim embriyolarına baktığınız zaman böyle kurbağa iri başlarına benzer solungaç yarıklarının olduğunu görürsünüz. Oysa ki bu solungaç yarıkları daha sonra başka organları ve yapıları oluşturmak üzere dönüşüme uğruyorlar. Yani bir balık gibi solungaca dönüşmüyorlar. Ya da daha çarpıcı bir örnek, insan embriyolarının sanırım 5. 6. aylarda olması lazım. Birdenbire vücutları tüylenmeye başlıyor. Yani embriyonun vücudunda bildiğimiz kıllar oluyor. Halı gibi vücudun üstü tüylerle kaplanıyor. Ama bu tüyler daha sonra ortadan kayboluyor ve embriyo gelişmesine devam ediyor. Şimdi başka canlıların embriyolarında da bu tip özellikler var. İşte bu özellikler aslında bize şunu gösteriyor. Yani
Darwin'in söylediği gibi canlılar ortak bir kökenden geldikleri için embriyonun yetişkin birey haline gelmesi dönemde, yani ontogenik gelişme sırasında aslında o türe ait bir takım özellikler hızlıca kendini gösteriyor. Yani mutlaka bütün özellikler kendini olduğu gibi tekrar eder anlamında değil ama verdiğim örneklerden anlayabileceğiniz gibi bu tip özellikler var. Şimdi bu embriyolojik kanıtın bir başka görünümünü bizler vücutlarımızda taşıyoruz. Nasıl taşıyoruz? Bizim vücutlarımızda geçmiş atasal türlerimiz, yani memeliler, hatta memelilerden daha geriye gidelim, sürüngen atalarımıza kadar bir takım özelliklerin kalıntıları bizim vücudumuzda hala var. Örneğin hepinizin bildiği gibi soğukta tüylerimiz birdenbire dikleşir, hava yastığı oluşturur. Ya da ellerimizin dışındaki şuralara böyle hafifçe ellediğimiz zaman bu tüylerin çok hassas olduğunu görürüz. Bunlar aslında, bunların yapısı sürüngenlerin pullarının geliştiği iç yapılarla kaynaklanıyor. Ve dolayısıyla kökeni aynı olduğu için bizde bu hassasiyet devam ediyor. Geçmiş selüloz ağırlıklı, yani vegan beslenme sürdüren primat ataların bağırsaklarında çok önemli fonksiyonu olan kalın bağırsak ve kör bağırsak biliyorsunuz bizde körelmiş durumda. Neden? Çünkü biz et ağırlıklı beslendiğimiz için bağırsaklarımız kısalmış ve selülozu sindiren bölüm artık iş görmez hale gelmiştir. Dolayısıyla bizdeki bu apandisitin olması bizim geçmiş atasal formlardan aldığımız miraslardan birisi. Başka ne var? Başka birçok örnek verebiliriz. Örneğin omurgamızın ucunda kuyruk sokumu vardır. Kuyruk sokumu biliyorsunuz kuyruk kemiğinin bağlandığı bölgedir. Hatta milyonda bir de olsa kuyruklu çocukların doğduğunu biliyoruz. İnternette kısa bir araştırma yaparsanız kuyruklu doğan çocukların fotoğraflarını, görsellerini görebilirsiniz. Başka ne var? Bizde örneğin artık kullanmadığımız fakat bazı insanlarda görebildiğimiz bazı özellikler var. Örneğin kulaklarını oynatabilir bazı insanlar. Bu da memelilerde çok görülen ses algılamak için kulakları çevirmeye ilişkin yeteneğin bir kalıntısıdır. Ama insanların %90'ı bu becerisi yoktur. Kulaklarını oynatamaz ama bu bazı insanlar oynatabilir. Yine insanların çoğunda hiç olmayan ama bazı insanlarda olabilen başka özellikler de var. Genellikle atların vücutlarının üzerinde görmüşsünüzdür. Sinekler konduğunda atlar derilerini böyle titretirler. Böyle sert bir şekilde titrettikleri için sinekler hemen kaçmak zorunda kalırlar. Şimdi bu özellik bizde hemen hemen körelmiş durumdadır. Fakat bazı insanlarda bu özellik de vardır. Bunu da yapabilirler. Yani demek istediğim kısaca bu yinelemeli oluşum, rekapitülasyondan hareketle buna benzer biçimde bizim geçmiş atasal formlardan aldığımız özelliklerin hala vücudumuzda kalıntılarının bulunması da Darwin'in evrim teorisinin bir başka çarpıcı kanıtıdır. Çarpıcı bir başka kanıt jeolojiden geliyor. Dünyanın yaşı yaklaşık 4,5 milyar yıl. İlk başlarda bütün dünya Pangea adı verilen tek bir kıtadan oluşuyordu. Daha sonra Pangea ikiye bölündü. Gondwana ve Avusturya diye ikiye bölündü. Daha sonra diğer kıtalar ortaya çıktı. Neyse, canlılarla ilgili sınıflandırma ve onları bulundukları yere göre tasnif etme çalışmaları sırasında geçmiş araştırmacılar şuna dikkat etmişlerdi. Örneğin Kuzey Avrupa ile
Kuzey Amerika'daki canlılar arasında birbirlerine yakınlık oldukça var. Oysa ki arada biliyorsunuz o Atlantik Okyanusu var. Buna rağmen belli bir şeylik var. Fakat Afrika ile Güney Amerika arasına bakıldığı zaman hemen hemen birbirini çağrıştıran ya da birbirine benzeyen canlılar hiç görülmüyor. Avustralya ise Afrika, Asya ve Amerika'dan tamamen farklı. İşte bu soruların yanıtları bilinmiyordu. Ta ki Alfred Wegener denilen jeoloğun kıtaların kayması teorisini ortaya atmasından ve bu teorinin bir gerçek olduğunun anlaşılmasından sonra Wegener yaptığı gözlemlerle Güney Amerika'nın Afrika boynuzuna, yani Gine'nin bulunduğu yere tam uyduğunu, dolayısıyla çok eski zamanlarda Güney Amerika ile Afrika'nın bütünleşik bir kara parçası olması gerektiğini söylemişti. Tabi zamandan önce ortaya atılmış bir teori olduğu için pek kabul görmedi ve genellikle ciddiye alınmadı. Fakat daha sonra kıtaların kaydığı ve günümüzdeki hallerinin geçmiştenki bu hareketlenmelerin sonucunda olduğu ve bu hareketin günümüzde de devam ettiğini, atıyorum milyonlarca yıl sonra dünyadaki kıtaların sayısının yine değişeceğini söyleyebiliriz. Şimdi dolayısıyla bu kıtaların hareketi aslında bu farklı canlıların arasındaki ilişkilerin neden bu biçimde olduğunu da ortaya koydu. Örneğin hepinizin bildiği gibi develer Asya ve Afrika'da yaşıyorlar. Daha çok oradalar. Fakat örneğin develerin yakın akrabası olan lamaların ve alpakaların onların da Güney Amerika'da olması geçmişte bilim insanlarının kafasını çok karıştırıyordu. Yani bu nasıl olabilir ki? Fakat daha sonra şu anlaşıldı ki Bering Boğazı'nın olduğu bölümden kuzeyden Alaska'dan Amerika'ya geçmek, Asya'dan oraya doğru bir göç olanağı vardı ve develilerin türdeşleri, akrabaları Kuzey Amerika'da bolca yaşıyorlardı. Fakat daha sonra kıtalar birbirinden ayrılıp iklim soğuyunca ve Kuzey Amerika soğuk bir hale geldikten sonra buradaki develer yaşam şansı bulamadı. Bunlar aşağıya doğru inerek ta Güney Amerika'ya, sıcak bölgelere kadar gitmek zorunda kaldılar. Peki buna ilişkin kanıt var mı? Evet, var. Develerin Kuzey Amerika'da oldukları ve yaşadıklarına ilişkin çok sayıda fosil kanıt bulundu. Dolayısıyla Darwinci teorinin öngördüğü biçimde Güney Amerika'daki lamalarla Asya'daki ve Afrika'daki develerin akraba oldukları ve bunun da nasıl gerçekleştiği ortaya çıkmış oldu. Yani demek istediğim, jeolojik hareketler de ortaya attıkları ve çıkardıkları sonuçlar bakımından Darwinci teorinin kanıtlanmasında önemli rol oynuyorlar. Darwinci teoriyi kanıtlayan bir başka kanıtlar silsilesi de karşılaştırmalı anatomi ve morfolojiden, yani biçim bilim dediğimiz biyolojinin alt dalından geliyor. Karşılaştırmalı anatomi bulguları bize insanların da dahil olduğu memelilerin ve diğer canlıların ortak bir kökenden, ata formlardan başkalaşarak günümüze geldiklerini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Örneğin genellikle omurgalılar dediğimiz hayvanlarda üyeler, yani ön ve arka üyeler dediğimiz el ve ayakların konumlanması ve bunların oluşmasına yakından baktığımızda genellikle anatomiciler şunu ortaya koyuyorlar: 1+1+2 diye bir özellik var. Ne demek bu? Yani bizim kol ve bacaklarımızı düşünün. Bir bu kemik,
Burada da 5 tane üyemiz var biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu 1 artı 1, 2 bazı hayvanlarda, omurgalılarda 1 artı 1 artı 3 oluyor. Kuşlarda örneğin. Başka hayvanlarda, yarasalarda kanat biçimini almış olsa da 1 artı 1 artı 5. Hatta balinada 1 artı 1 artı 5 oluyor. Şimdi bizim kolumuzda yer alan kemiklere baktığımız zaman bu kemiklerin aynısı timsahta, kertenkelede, kuşlarda, balinalarda, zürafalarda, kısacası evrimin belli noktasından sonra gelişen bütün canlılarda görülebiliyor. Şimdi bu verdiğim örneği anlamak belki size biraz zor gelmiş olabilir. Daha çarpıcı ve ilginç bir örnekten söz edeceğim. Şimdi balık atalarımızda çeneler oldukça güçlüydü. Fakat günümüzde balıkların çene kemikleriyle üst alemdeki bir takım hayvanların ve memelilerin daha sonra orta kulaklarındaki kemikler hemen hemen aynıdır. Nasıl bir şey olmuş bu? Yani şöyle oluyor. Örneğin Hiomandibula denilen bir kemik var. Balıklarda bu çeneyi tutan ve güçlü bir şekilde kapanmasını sağlayan bir kemik. Oldukça güçlü ve iri bir kemik. Fakat evrimsel süreçte bu kemik giderek küçülmeye başlıyor. Daha sonra memeliler ortaya çıktığında bu küçük kemik solungaçların falan ortadan kalkmasıyla birlikte memelilerin kafasında orta kulağa yerleşiyor ve biz bugün bu kemiğe üzengi adını veriyoruz. Dolayısıyla bizim kulaklarımızın içerisinde bulunan vücudumuzdaki 207 kemiğin en küçükleri olan 3 tane çekiç, örs, üzengi adını verdiğimiz küçücük kemikler aslında balıkların çene kemiklerinden başka bir şey değil. Yani bu kemiklerin izini sürdüğümüz zaman suda yaşayan balıkların çene kemiklerine ulaşıyoruz. Yani karşılaştırmalı anatominin bu bulguları da bize Darwinci evrim teorisinin ilginç kanıtlarından birisini daha ortaya koyuyor. Tabii bu duruma örnek başka birçok örnek verilebilir. Yani örneğin kafa biçimimizden, kafa sinirlerinden ya da vücudun herhangi bir şeylerine baktığımızda, örneğin bizim kafamızdaki sinirlerin hemen hemen hepsi aynıları köpek balığında da var. Köpek balığıyla bizim kafamızdaki yani bizde daha fazlası var ama bizdeki sinirlerin ve bir takım yapıların aynısı köpek balıklarında da var. Yani bu da Darwin teorisinin kanıtlarından bir başka öbeğini anlatıyor. Buraya kadar Darwinci evrim teorisinin kanıtlarından bazılarını ortaya koymaya çalıştım. Ama sanırım videonun sonuna geldim. Çünkü diğer kanıtları ve bunların ayrıntılarına girmeye vaktim kalmadı. Buna bir sonraki videoda devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.